Randolph Carter'ın ifadesi. Tekrar ediyorum baylar. Boşuna sorguluyorsunuz. İsterseniz beni burada sonsuza kadar alıkoyun. Adalet dediğiniz yanılsamaya bir kurban vermek gerekiyorsa beni hapsedin ya da asın. Ama yine de söylemiş olduklarımdan fazlasını söyleyemem. Anımsadığım her şeyi size tam bir içtenlikle anlattım. Ne bir şeyi çarpıttım ne de gizledim. Yine de bazı şeyler yeterince açık değilse bu sadece zihnimi kaplayan kara bulut ve o bulutu zihnime musallat eden dehşetin bulanık niteliği yüzündendir. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Yine söylüyorum. Harley Warren'a ne bulduğunu bilmiyorum. Ama sanıyorum, daha doğrusu umuyorum ki huzur içinde yatıyordur. Tabii, eğer herhangi bir yerde huzur diye bir şey varsa. 5 yıldır onun en yakın arkadaşı olduğum ve bilinmezle ilgili araştırmalarını kısmen paylaştığım doğrudur. Belleğimin güvenilmez ve bulanık olmasına karşın, sizin şu tanığınızın söylediği gibi o korkunç gece saat 11.30'da bizi Gainesville yolunda Büyük Selvi bataklığına doğru beraberce yürürken görmüş olabileceğini inkar etmeyeceğim. Hatta elektrik fenerleri, beller ve ilgili alet edevatla birlikte tuhaf bir kangal tel taşımakta olduğumuzu da söyleyeceğim. Çünkü tüm bu şeyler alt üst olmuş belleğime kazınan tek sahnede, o korkunç sahnede rol aldılar. Ama bundan sonra olanlar ve ertesi sabah bataklığın kıyısında yapayalnız ve yarı bilinçsiz bir durumda bulunma nedenim konusunda size tekrar anlattıklarımda hiçbir şey bilmediğimi de ısrar etmek zorundayım. Bataklıkta ya da yakınlarında bu korkunç olayın geçebileceği hiçbir yer olmadığını söylüyorsunuz bana. Ben de diyorum ki gördüğüm şeylerden başka bir şey bilmiyorum. Hayal ya da karabasan görmüş olabilirim. Bunun böyle olmasını öyle isterdim ki ama insanların görüş alanından çıkışımızdan sonra geçen şok edici saatlerden aklımda kalanların hepsi bu. Ve Harley Warren'ın niçin geri dönmemiş olduğunu ancak kendisi veya hayaleti ya da tanımlayamayacağım adsız bir şey söyleyebilir. Daha önce söylediğim gibi Harley Warren'ın esrarengiz araştırmalarını çok iyi biliyordum ve bir ölçüde ben de katılmıştım. Yasak konulardaki tuhaf, az bulunan kitaplardan oluşan engin koleksiyonundan bildiğim dillerdekilerin hepsini okumuştum ama bunların sayısı anlamadığım diğer dillerdeki kitaplara kıyasla çok azdı. Çoğu sanırım Arapçaydı. Sonunu getiren şeytanın esinlendiği kitap, dünyadan ayrılırken cebinde taşıdığı kitap ise benzerlerini başka hiçbir yerde görmediğim harflerle yazılmıştı. Warren bu kitapta ne olduğunu bana asla anlatmazdı. Araştırmalarımızın niteliğine gelince, artık onları tam olarak aklımda tutamadığımı bir defa daha söylemek zorunda mıyım? Bunun böyle olması bana Allah'ın bir lütfu gibi geliyor. Çünkü bu araştırmalar hakiki bir eğilim duymaktan çok gönülsüz bir hayranlıkla sürdürdüğüm korkunç araştırmalardı. Warren her zaman bana hükmederdi. Bazen ondan korkardım. O korkunç olaydan önceki gece bazı cesetlerin niçin çürümeyip mezarlarında binlerce yıl sapasağlam kaldıkları konusundaki teorisini uzun uzun anlattığında yüzündeki ifadesinden korkuya kapılarak nasıl titrediğimi anımsıyorum. Artık benim aklımın alamayacağı dehşetlerle tanışmış olduğundan kuşkulanmıyorum. Şimdi onun için korkuyorum. Bir daha söylüyorum, o geceki amacımız hakkında net bir fikrim yok. Mutlaka Warren'ın yanında taşıdığı kitapla bir ay önce Hindistan'dan gelen anlaşılmaz harflerle yazılmış şu eski kitapla ilgili bir şey olmalıydı. Ama yemin ederim ki ne bulmayı umduğumuzu bilmiyorum. Tanığınız bizi saat 11.30'da Gainesville yolunda Büyük Selvi bataklığına doğru giderken gördüğünü söylüyor. Olabilir ama ben hiç anımsamıyorum. Ruhuma kazılmış bir tek sahne var, o da gece yarısından epey sonra olmalı. Çünkü son 4'ünü geçmiş hilal puslu gökyüzünde iyice yükselmişti. Yer eski bir mezarlıktı. Öylesine eskiydi ki çok eski zamanlara ilişkin bir yığın iz karşısında korkuyla titredim. Mezarlık sık otların, yosunların,
tuhaf sürüngen bitkilerin bürüdüğü, başıboş hayal gücümün garip bir şekilde çürüyen taşlara bağladığı, belli belirsiz duyulan pis bir kokuyla dolu, rutubetli derin bir çukurdaydı. Her tarafta ihmalin, perişanlığın izleri görülüyordu. Warren'la benim yüzyılların ölümcül sessizliğini bozan ilk canlılar olduğumuz düşüncesi geldi aklıma. Vadinin kıyısında solgun bir hilal, işitilmedik yeraltı mezarlıklarından çıkıyora benzeyen pis kokulu buharlar arasında göz kırpıyor, bu hilalin zayıf, titrek ışığında eski mezar taşlarını, anıt mezarları, mozole cephelerini, iğrenç dizilerini seçebiliyordum. Hepsi de ufalanmış, yosun bağlamış, rutubetten leke leke olmuştu ve sağlıksız, aşırı gür bir bitki örtüsü tarafından kısmen gizlenmişti. Bu dehşet verici mezarlıkta kendi varlığıma ilişkin ilk güçlü izlenimim, Warren'la birlikte yarı yarıya yok olmuş bir mezarın önünde durup taşımakta olduğumuzu anladığımız bazı yükleri yere atmamızla ilgiliydi. O zaman yanımda bir elektrik feneriyle taşınabilir bir telefon cihazı vardı. Tek kelime konuşmadık. Çünkü bulunduğumuz yeri ve görevimizi biliyor gibiydik. Zaman yitirmeden otları temizlemeye, düz mezar taşı üzerindeki toprağa atmaya başladık. 3 büyük granit taştan oluşan kapağı ortaya çıkardıktan sonra mezarı incelemek üzere birkaç adım geri çekildik. Warren aklından bir takım hesaplar yapıyor gibiydi. Sonra yeniden mezara yöneldi, bir zamanlar mezar taşı görevi yapmış olan taşın kalıntısına en yakın kapağı kaldırmaya çalıştı. Başaramayınca işaretle benden yardım istedi. İkimiz birden asılarak taşı yerinden oynattık ve sonunda kaldırıp bir yana devirdik. Kapağın kalkması içinden çıkan tiksindirici zehirli gazlar yüzünden dehşetle irkilerek geri çekilmemize yol açan karanlık bir deliği açığa çıkardı. Ama bir süre sonra yeniden çukura yaklaştık ve çıkan gazların biraz daha tahammül edilebilir olduğunu gördük. Fenerlerimiz, iç dünyanın iğrenç iriniyle sırılsıklam ıslanmış rutubetli duvarları çevreleyen taş bir merdivenin ilk basamaklarını aydınlattı. Ve şimdi belleğim ilk defa bir ses kaydediyor. Warren, içinde bulunduğumuz korkunç çevreden hiç etkilenmemiş bir sesle, en sonunda o sert ama ince sesiyle bana sesleniyor. Senden yukarıda kalmanı istemek zorunda olduğum için özür dilerim ama senin gibi sinirleri zayıf birinin aşağıya inmesine izin vermek düpedüz cinayet olurdu. Okumuş olduğun onca şeye ve sana anlatmış olduklarıma rağmen görmek ve yapmak zorunda olduğum şeyleri hayal bile edemezsin. Bu şeytanca bir iş Carter. Sinirleri çelik gibi olmayan birinin her şeyi gördükten sonra sağ salim geri döneceğinden kuşku duyarım. Seni gücendirmek istemem. Hem Allah da biliyor ya, senin yanında gelmene memnun olurdum. Ama sorumluluk bir bakıma bende ve ben senin gibi sinirleri zayıf birini aşağıya, ölümün ya da deliliğin kucağına atamam. Söylediğim gibi o şeyin gerçekten neye benzediğini hayal bile edemezsin. Ama seni telefonla her hareketimden sürekli haberdar edeceğime söz veriyorum. Görüyorsun ya, dünyanın merkezine kadar gidip gelmeme yetecek kadar tel var yanımda. Bu sesleri hala belleğimde duyabiliyor ve karşı çıkışlarımı hala anımsayabiliyorum. Mezarlığın derinliklerine doğru yapacağı bu yolculukta arkadaşıma eşlik etmeye fena halde hevesli görünüyordum. Ama o, Nuh deyip peygamber demedi. Bir ara ısrarımı sürdürürsem keşif gezisine son vereceği tehdidinde bulundu. O şeyin anahtarı sadece onda olduğu için bu tehdit etkili oldu. Her ne kadar neyin peşinde olduğumuzu artık bilmiyor olsam da bunları hala anımsıyorum. İstemeye de olsa planına razı olmamdan sonra Warren tel makarasını aldı ve cihazları ayarladı. Başıyla işaret vermesi üzerine bunlardan birini alarak ortaya yeni çıkmış deliğin ağzına yakın, rengi bozulmuş eski bir mezar taşının üstüne oturdum. Sonra elimi sıktı, telleri omzuna aldı ve ölü kemiklerinin korunduğu o tarihsiz mahzene girerek gözden kayboldu. 1 dakika kadar fenerinin ışıltısını görmeye ve ardı sıra açarak gittiği tellerin hışırtısını duymaya devam ettim. Ama sonra sanki merdiven birden yön değiştirmiş gibi fenerin parıltısı söndü, telin sesi de aynı hızla duyulmaz oldu. Artık yalnızdım. Ama yine de batmakta olan hilalin zayıf ışığında yalıtılmış yeşil yüzeyi görülen şu büyülü tellerle bilinmezin derinliklerine bağlıydım.
Elektrik fenerimin ışığıyla 1/2 saatime bakıyor ve heyecanla telefonun kulaklığını dinliyordum. Ama çeyrek saat hiçbir şey duymadım. Sonra cihazdan hafif bir tıkırtı geldi. Gergin bir sesle arkadaşıma seslendim. Endişe içindeydim ama yine de tekinsiz mahzenden gelen Harley Warren'dan daha önce hiç duymadığım kadar korku dolu, titrek sesin söylediği lafı duymaya hazır değildim. Daha biraz önce yanımdan o kadar sakin bir şekilde ayrılan Warren, şimdi en kuvvetli çığlıklardan bile daha uğursuz, titrek bir fısıltıyla bana sesleniyordu. "Aman Allah'ım, gördüğüm şeyi bir görebilseydin." Yanıt veremedim. Dilim tutulmuş, öylece kala kalmıştım. Sonra o çılgına dönmüş sesi yeniden duydum. "Carter, bu müthiş, korkunç, inanılmaz bir şey." Bu defa dilim çözüldü ve mikrofona heyecanla ard arda soruları sıraladım. Dehşet içinde sürekli "Warren, ne görüyorsun, ne görüyorsun?" diye soruyordum. Arkadaşımın sesini bir kez daha duydum. Korkudan boğuk çıkan sesinde şimdi açıkça umutsuzluk okunuyordu. "Söyleyemem Carter, tasavvurun ötesinde bir şey bu. Sana anlatma cüretini gösteremem. Bunu bilen hiç kimse sağ kalamaz." Allah'ım, böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmemişti. Korkudan tüylerim ürpererek yağdırdığım abuk sabuk sorular dışında ortalığa yine sessizlik çöktü. Sonra büyük bir dehşet ve panik içinde Warren'ın sesini duydum. Carter, mezarın kapağını kapatıp kaç buradan, kaçabilirsen. Çabuk ol, bırak her şeyi, uzaklaş buradan. Tek şansın bu. Dediğimi yap, benden açıklama isteme. Duyuyor ama çılgınca sorularımı tekrarlamaktan başka bir şey yapamıyordum. Çevremde mezarlar, karanlık ve gölgeler vardı. Altındaysa insanın hayal gücünün sınırlarını aşan bir tehlike. Arkadaşım benden daha fazla tehlike içindeydi ve duyduğum tüm korkuya rağmen beni böyle bir durumda kendisini terk edebilecek biri saydığı için belli belirsiz gücendiğimi hissettim. Bir takım tıkırtıların ardından kısa bir sessizlik oldu. Sonra da Warren'ın dokunaklı haykırışını duydum. "Kirişi kır! Allah aşkına, lanet olası kapağı kapatıp kirişi kır Carter!" Bahtsız arkadaşımın bu çocukça argosundaki bir şey bana yeniden hareket yeteneği kazandırdı. Kararımı vererek haykırdım. "Dayan Warren, aşağı geliyorum!" Bu önerime arkadaşımın yanıtı umutsuz bir çığlık oldu. "Sakın ha! Anlasana! Artık çok geç. Hepsi benim hatam. Kapağı kapatıp kaç. Artık ne senin ne de kimsenin yapabileceği bir şey var." Sesinin tonu yeniden değişmiş, umutsuz bir boyun eğişle yumuşamıştı. Ama benim için duyduğu endişeyle hala gergindi. "Çabuk ol. Çok geç olmadan." Ona aldırış etmemeye çalıştım. Elimi kolumu bağlayan felci alt ederek yardımına koşma sözümü yerine getirmeye çalıştım. Fısıltıyla söylediği bir sonraki sözleri duyduğumda hala dehşetten donmuş durumdaydım. "Carter, elini çabuk tut. Yararı yok. Gitmelisin. İkimiz birden öleceğimize hiç değilse sen kurtul. Kapak." Kısa bir sessizlik, yeniden tıkırtılar ve ardından Warren'ın zayıf sesi. "Artık neredeyse bitiyor. Daha fazla zorlaştırma. Şu kahrolası merdivenleri kapatıp canını kurtar. Zaman kaybediyorsun. Elveda Carter. Bir daha görüşmeyeceğiz." Warren'ın fısıltısı burada bir çığlığa, çağların dehşetiyle feryada dönüştü. "Lanet olsun bu zebanilere. Ne kadar da çoklar. Allah'ım! Kirişi kır Carter, çabuk! Kirişi kır!" Bundan sonra ses seda kesildi. Aptallaşmış bir vaziyette, telefona fısıldayarak, mırıldanarak, seslenerek, haykırarak, ne bitmez tükenmez çağlar boyunca oturduğumu bilmiyorum. Bu bitmez tükenmez çağlar boyunca tekrar tekrar fısıldadım, mırıldandım, seslendim, bağırdım, haykırdım. "Warren, Warren, cevap ver bana. Orada mısın?" Ve sonra tüm dehşetlerin en büyüğünün, inanılmaz, düşünülemez, dile getirilemez bir dehşetin pençesine düştüm. Warren'ın son umutsuz uyarısını haykırmasından sonra yüzyıllar geçmiş olduğunu söylemiştim. Şimdi iğrenç sessizliği sadece benim kendi çığlıklarım yırtıyordu.
Ama kısa bir süre sonra telefondan yeniden tıkırtılar duyarak kulak kabarttım. Yeniden "Warren, orada mısın?" diye seslendim ve yanıt olarak zihnimi bu bulutla örten şeyi duydum. Daha ilk sözler aklımı başımdan aldığından ve hastanede kendime gelinceye kadar zihnimde bir boşluk oluştuğundan ne bu şeyi, bu sesi açıklamaya çalışacağım baylar, ne de ayrıntılı bir şekilde betimlemeye cüret edebilirim. Boşluktan gelir gibi derin, yapış yapış, ırak, dünya dışı, insanlık dışı bir ses olduğunu, somut bir varlıktan çıkmadığını söylememe bilmem gerek var mı? Ne diyeyim? Bu benim deneyimimin de, öykümün de son oydu. Onu duydum. Başka da bir şey fark etmedim. Çukurdaki bu bilinmeyen mezarlıkta, ufalanmış taşların ve yıkılmış mezarların, sık, uzun otların ve zehirli buharların arasında dona kalmış vaziyette otururken onu duydum. Lanetli bir hilalin altında, cesetlerle beslenen şekilsiz gölgelerin dans edişlerini izlerken, kahrolası açık bir mezarlığın bağrından yükseldiğini duydum. Şöyle dedi bana: "Seni aptal, Warren öldü."